Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz dostlar. Arazinin tozunu yutmuş, yağmurunu yemiş, umudunu hiç kaybetmemiş ve bazen de kolluk kuvvetleriyle ıssız ormanlarda geceleyin maratona katılmış ve kazanmış veya kaybetmiş olan kader arkadaşlarım. Oturun ve şöyle, sırtınızı şu asırlık kayaya yaslayın ve beni can kulağıyla dinleyin. Bugün definecilik literatüründe en çok yanlış anlaşılan, en çok putperestlik veya cin işi diye geçiştirilen ama aslında arazinin en organize, en zengin ve en kalabalık mezar sistemini işaret eden sembolü konuşacağız. Aile putu, yani grup oymalar ve aile kabartmalarından bahsedeceğiz. Bana sakın ola ki hocam, kayada yan yana 3 tane adam var. Bunlar cin midir, tılsım mıdır diye saçma sorularla gelmeyin. Onlar cin değil, o bölgenin eski sahipleridir. Onlar bir ailedir. Baba, anne ve çocuklardır. Ve eğer bir kayada aile putu varsa, orada tek bir mezar değil, koca bir sülalenin serveti, yani aile mezarlığı vardır. Bugün burada sosyoloji, soybilim ve arazi stratejisini birleştireceğiz. Sanki şu an o kayadaki ailenin karşısında durmuşuz ve ben size onların sessiz dilini tercüme ediyormuşum gibi anlatacağım. Aile putu işaretinin tarihsel kökeni, sosyolojik anlamı ve medeniyetler arası yolculuğuna değinecek olursak, arazideki bir aile putunu, yani grup halindeki insan kabartmalarını çözmek istiyorsanız, önce o figürleri oraya kazıyan elin inancını, aileye verdiği değeri ve ölümden sonraki hayata bakışını anlamak zorundasınız. Aile putu terimi defineciler arasında yaygındır. Ama aslında bu bir put değil, bir anıttır. Antik dünyada aile kurumu kutsaldır ve kan bağı toprağın altında da devam eder. Aile bir arada yaşar, bir arada gömülür ve servet bir arada saklanır. Bu işaretin en belirgin kökeni Roma dönemine, milattan sonra 1. ve 4. yüzyıla dayanır. Romalılar, mezar stellerine ve kaya mezarlarının girişlerine ailenin tüm fertlerini, ölenleri ve hatta ölecek olanları işlerdi. Baba merkezde ve en heybetli şekilde durur, anne yanda, çocuklar etrafta olurdu. Biz bu mezarın sahipleriyiz. Burası bizim ebedi evimizdir tapusudur. Bizans dönemine geldiğimizde Hristiyanlık ile birlikte figürler stilize edildi. Bazen sadece haçlar grubu, bazen de dua eden figürler olarak karşımıza çıktı. Aile mezarlığı geleneği kilise çevresine veya özel mülk arazisine taşındı. Frig ve Likya medeniyetlerinde ise durum daha farklıdır. Friglerde ana tanrıça Kibele ve yanındaki figürler, Likya'da ise ev tipi mezarların dış cephesindeki kabartmalar aile putu olarak adlandırılır. Bunlar statüsü çok yüksek soylu veya yönetici ailelere aittir ve genellikle ulaşılması zor, sarp kayalıklardadır. Arazide sınıflandırma. Aile oda mezarları ve lahit grupları konusunda şunları söyleyebiliriz. Her grup kabartması aynı kapıya çıkmaz. Sayıyı bilmeyen odayı bulamaz. Büyüğü bilmeyen lideri bulamaz. Gömü çeşidi bakımından 3 ana kategori vardır. Aile oda mezarı, lahit grubu ve zemin altı oda. Aile oda mezarı, tek bir girişten girilen, içeride seki denilen yatakların olduğu, tüm ailenin yan yana yattığı büyük bir odadır. Lahit grubu, yan yana dizilmiş lahitleri işaret eder. Zemin altı oda ise, toprağın altına inşa edilmiş, merdivenle inilen aile mahzenidir. İşaret sınıfı olarak aile putu, hem bir envanter işareti hem de bir hiyerarşi işaretidir. Envanter işaretidir çünkü figür sayısı mezardaki ceset ve hediye sayısını verir. Hiyerarşi işaretidir çünkü figürlerin boyutu, kimin mezarının daha zengin olduğunu, kimin lider olduğunu net bir şekilde anlatır. Şimdi işin en teknik kısmına, arazideki uygulamasına geliyoruz. Detaylı çözüm matrisi ve varyasyonlar şöyledir. Birincisi, yan yana dizilmiş figürler. Kayada yan yana duran, boyları farklı insan kabartmalarıdır. Genellikle en uzun olan baba, sağda veya ortadadır.
Bu, Roma ve geç Helenistik dönemin klasiğidir. Anlamı, tek girişli, çok yataklı oda mezar. Çözüm mantığı şudur: figürlerin hepsi size mi bakıyor? O zaman giriş, figürlerin olduğu kayanın tam altındadır. Toprak seviyesinden 1-2 metre aşağı inildiğinde kapak taşı bulunur. İçeri girdiğinizde figür sayısı kadar yatak bulacaksınız. En büyük figür hangisi ise, içerideki en zengin mezar odur. Babanın yatağının altını veya baş kısmındaki duvarı kontrol edin. Kişisel serveti oradadır. Kadın figürünün olduğu yerde ziynet eşyası vardır. İkincisi, üçgen formunda dizilim. Bir figür üstte, iki figür altta üçgen oluşturacak şekilde dizilmiştir. Anlamı, alt kattaki gizli oda veya mahzen. Bu dizilim, mezarın mimarisini verir. Mezar tek katlı değildir. Üstteki figür liderdir ve onun mezarı en korunaklı yerdedir. Genellikle alttaki odadan geçilen gizli bir bölmededir. Giriş yine kayanın altındadır ama içeride mutlaka zemin kapağı arayın. Asıl mal alt kattaki odadadır. Üçüncüsü, sofra başında aile. Bir masa etrafında uzanmış veya oturan figürler, ellerinde kadeh veya yemek kapları vardır. Bu işaret çok değerlidir. Anlamı, mezarın içinde sunu odası var. Sadece ceset değil, eşya gömüldüğünü garanti eder. İşaretteki masa, mezar odasının ortasındaki sunak taşını temsil eder. Odaya girdiğinizde, ortada bir taş masa veya yüksekçe bir blok göreceksiniz. O masanın altı veya üzerindeki objeler değerlidir. Dördüncüsü, el ele tutuşmuş figürler. Figürler el ele tutuşmuş, zincir oluşturmuştur. Anlamı, tünelli geçiş sistemi veya birbirine bağlı odalar. Bu işaret, mezar odalarının birbirine tünelle bağlı olduğunu anlatır. Kaç kişi el ele tutuşmuşsa, örneğin 5 kişi, o kadar oda vardır. Zincirin sonundaki figür, hazine odasını temsil eder. O odaya ulaşana kadar durmayın. Beşincisi, silik veya yarım kalmış figürler. Bazı figürler çok net işlenmişken, yanındaki figür sadece taslak halindedir veya yüzü yoktur. Anlamı, hazırlanmış ama kullanılmamış mezar veya erken ölüm. Mezar aile için hazırlanmıştır. Ama aileden bazıları ölmeden önce mezar kapatılmış veya gömü planı değişmiştir. Silik figürün olduğu seki boştur. Orada boşuna arama yapmayın. Sadece net işlenmiş figürlerin mezarları doludur. Türkiye coğrafyasında bölgesel farklılıklar ve jeolojik analize bakacak olursak, Anadolu'da aile kutsaldır, mezarı da kaledir dedik. Güneydoğu Anadolu'da Roma'nın zengin tüccar aileleri ve mozaik kültürü hakimdir. Buradaki aile putları genellikle kaya mezarlarının giriş kapısının üzerindeki kemerde bulunur. Kabartmalar çok estetiktir. Baba, anne ve çocuklar bir balkondan bakıyor gibidir. Hazine, ölülerin başucundaki nişlerde saklıdır. İç Anadolu'da frik kaya işçiliği görülür. Frik kaya mezarlarının dış cephesindeki üçgen alınlıkta kabartma figürler varsa, bu bir kraliyet ailesi mezarıdır. Giriş çok zorludur. Genellikle yerden metrelerce yüksektedir. Akdeniz'de lahit kültürü vardır. Kayaya oyulmuş aile putları, yakındaki lahitleri işaret eder. Kayadaki figür sayısı kadar, o bölgede lahit vardır. Karadeniz'de, Pontus Krallığı kaya mezarlarının iç odalarında, duvarlarda aile fertlerinin isimleri veya kabartmaları olabilir. Sözlerimi bitirirken, arazide hayati önem taşıyan teknik detayları ve uyarıları veriyorum. Birincisi, defineci efsaneleri. Bu putlar tılsımlıdır, gece canlanır gibi hikayelere inanmayın. Bunlar taştır. Tılsım mezarın içindedir, taşın kendisinde değil. İkincisi, kırma hastalığı. En büyük barbarlık, bu kabartmaların içinde altın var sanılarak kırılmasıdır. Kabartmanın içinde altın olmaz. Altın, kabartmanın işaret ettiği odadadır. Kabartmayı kırarsanız, haritayı yok edersiniz ve tarihi bir sanat eserini yok ettiğiniz için suç işlersiniz. Üçüncüsü, sahte işaretler. Aile putu yapmak zordur.
büyük sanatçılık ister. Bu yüzden sahtesi azdır. Ama yine de figürlerin yüz hatlarına, giysilerin kıvrımlarına bakın. Çok kaba, çocuk çizimi gibi duranlar genellikle sahtedir. Dördüncüsü, cihaz kullanımı. İşaretin olduğu kayanın önündeki düzlükte boşluk tespiti yapın. Mezar odası %90 ihtimalle o düzlüğün altındadır. Metal dedektörü derindeki odayı görmez. Özetle dostlarım, aile putu, defineciye, burada büyük bir pasta var, dilimleri say diyen işarettir. O figürler, yüzyıllar önce yaşamış gerçek insanlardır. Onların mezarına girerken saygılı olun. Matematiği çözün, odayı bulun ama tarihi yok etmeyin. Gözünüz detayda, saygınız tarihte, kazancınız helal olsun. Rastgele.